Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ayşenur Deniz. Bugün sizlere Malatya'da büyüyüp adını dünyaya duyuran bir ustadan ve Türkiye'ye kazandırdığı bir spor branşından bahsedeceğim. Mustafa Günaydın ve Eskırmakali Savunma Sporu. Günaydın, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Doğanşehir'de, lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi'nde Fransızca öğretmenliğini bitirdi. Ayrıca İnönü Üniversitesi Makine Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü de başarıyla tamamladı. Mustafa Günaydın spor hayatına lise 1'de güreşle başladı ve 3 yıl devam etti. Spor kariyerine tekvando ile devam eden Günaydın, üniversiteden mezun olduktan sonra antrenmanları üzerine yoğunlaştı. Tekvando branşında antrenörlük ve hakemlik diplomasını aldı. Bir dönem milli takım antrenörlüğü de yapan Mustafa Günaydın, Türkiye Tekvando şampiyonalarında birçok başarıya imza attı. Dergi ve gazetelerde sporun yeri ve sporun insan üzerindeki etkileriyle ilgili birçok yazısı yayınlandı. Televizyon ve radyoda çeşitli programlara katıldı. Peki Eskırmakali nedir? Büyük usta Mustafa Günaydın'dan dinliyoruz. Eskırmakali Filipin kökenli bir dövüş sanatı. Aslında bu dünyada spor olarak geçmiyor, dövüş sanatı olarak geçiyor. Filipin martial art diye geçiyor. O da Filipin dövüş sanatları. Filipin dövüş sanatlarının geçmişi çok geriye giden çok eski bir spor dalı. 809 yıllık olduğu söyleniyor bir rivayete göre. Filipin'de önce bu dans olarak başlamış, daha sonra geliştirmişler. Ve bu dövüş sanatını özellikle Filipin'e Amerika'ya giderek Amerika'da ve Avrupa'ya gelen hocalar vasıtasıyla hem Amerika'ya hem de Avrupa'ya taşımışlar. Gelin bu savunma sporunun amacını doğru anlayalım. Hayattaki gerçek kavganın savunması diyebiliriz. Yani öyle şovdan uzak, gerçek kavgada kendini nasıl korurum? Ama bir şeyi savunabilmek için önce saldırmayı bilmek gerekiyor. Yani eğer saldırmasını bilmiyorsan savunmasını bilemezsin, yapamazsın. Onun için saldırıyı bir yere saldırmak için değil, öyle bir saldırı oldu nasıl korursun? Onu öğretmek için öğretiyorum saldırı kısmını. Şiddetin yaygın olduğu bir dünyada bazı insanların kendini savunmaya daha çok ihtiyacı var. Herkese karşı bir şiddet var, erkeğe de var ama özellikle bayanlara karşı daha büyük bir şiddet var. Onun için de bayanların bu tür dövüş sanatlarına daha ilgi duymaları, Eskırmakali çalışıp bir tehlike karşısında kendilerini korumalarını istiyorum ve bence bir insanın kendini sokakta koruması için en etkili branşlardan biri Eskırmakali. Mikrofonumuzu Eskırmakali sporcularına uzatıyoruz. Neden Eskırmakali'yi tercih ettiniz? Gelen saldırılara karşı neler yapabileceğimi öğrendim. Kendimi ve sevdiklerimi daha iyi bir şekilde koruyabiliyorum. Eskırmakali duyulmamış bir spor dalı olsa da birçok spor dalını içine alır. Günümüz şartları yüzünden de kendimi savunmak için gidiyorum aslında. Eskırma bana sistemli çalışmayı, disiplini, özgüvenli olmayı, spora saygıyı ve birçok şeyi öğretti. Yani önceden dışarıda yürümeye bile çekiniyordum. Şimdi rahatlıkla yürüyebiliyorum yani dışarıda. Çünkü yani önceden diyordum ki mesela biri bana yürüdüğüm yerde bir şey yapsa, bir şey dese ben ne yapacağım acaba falan, dışarı çıkmayayım diyordum. Ama şimdi en azından biliyorum yani, bilgim var. Bu yüzden kendime güvenim de var. Geziyorum yani, dışarı rahatlıkla çıkabiliyorum. Eskırmakali benim için sadece bir spordan ibaret değil. Şu an içinde bulunduğumuz zamanda kadına yönelik suçlar çok fazla artış gösterdi. Ve ben bu gibi durumlardan kendimi korumak istiyorum. Eskırma gerçek sokak savunması ve rakibi en hızlı ve etkili biçimde etkisiz hale getirmeye yönelik bir spor olduğu için bu sporu tercih ettim. Bana çok fazla katkısı oldu. Mesela sokaklarda rahatça yürüyebilmemi, kendime olan güvenimi, olaylar karşısında soğukkanlı olabilmemi sağladı. Her alanda spor yaptım. Futbol, kickboks, tekvando. O zamanlar kendimi böyle dünyanın en güçlü insanı sanıyordum. Sonradan bu sporla tanışınca ben aslında hiçbir şey bilmediğimi, her şeyi burada öğreneceğimi düşündüm.
8 senedir buradayım. Daha çok öğreneceğim şey var. Bu spor bana özgüvenimi kazandırdı. Daha soğukkanlı, daha düzgün bir insan olmamı, daha uysal, sakin bir insan olmamı, her şeyin şiddet olmadığını, sadece kendimi korumam gerektiği yerde müdahale etmem gerektiğini bana öğretti. Eskrima'yla tanışmadan önce kendimi korumak için ihtiyacım olan gücün kendimden doğabileceğini düşünmüyordum. Sanki böyle hep bir başkası olmalıydı. Ama bu spor ve tabii ki Mustafa Hoca bu çok gereksiz tabuyu yıktı. Artık güvende hissetmek için kendime yetiyorum. Ülkemizde ne yazık ki tacizler, tecavüzler, kaçırmalar, bu etkenler olduğundan dolayı insan kendini koruma ihtiyacı duyuyor. Ben de kendimi korumak için bu dala başvurdum. Sporcularımız da bu savunma sporunun amacını ve neden eskrima kale öğrenilmesi gerektiğini bizlere bir daha anlatmış oldu. Eskrima kaleyi tanıdığımıza göre şimdi bu branşı ülkemize kazandıran Mustafa Günaydın'ın bu savunma sporuyla nasıl tanıştığını dinleyelim. 1994 yılında Almanya'da Antonio Davis'in öğrencisi Mustafa Buğra Hoca'ya tanıştım. Türkiye'ye gelmişti. Ondan bu dövüş sanatını gördüm. Biraz çalıştık, çok hoşuma gitti. Benim aradığım dövüş sanatı buydu. Çünkü hayatın gerçeğiydi. Onun için ben 94 yılında şunu karar verdim. Ben bu dövüş sanatını çok iyi öğrenip dünyada belli bir yerlere gelip bu dövüş sanatını da Türkiye'de yaymak için o yıllarda kendime bir yol çizmiştim. Hedefim hep dünyada bir yere gelmekti. Ben bu hedefimi kime anlattıysam hep bana güldüler. Ya tamam, Türkiye'de belki bir şey yapabilirsiniz ama dünyada çok zor bu işle bir yere gelmek. Ama ben hedefimi koymuştum. O yıldan beri çalıştım. Ve Türkiye 1998 yılında Türkiye'de bunun antrenmanlarına başlattım. O yıldan beri Avrupa'da birçok ülkeye gittim. Filipinlere gittim, Amerika'ya gittim. Dünyadaki en iyi hocaları buldum. Onlarla eğitim aldım. Onlarla çalıştım. Ve bu dövüş sanatını istediğim seviyeye getirdim. 2014 yılında Türkiye Arniskali Eskrima Federasyonu Başkanlığı'na getirildi. Bu branşta dünyanın en iyileri arasında olmayı isteyen Mustafa Günaydın, 2015 yılında Dünya Serrada Eskrima Federasyonu'nun derece sınavına girerek dünyada sadece 10 kişiye verilmiş olan 6. derece Grandmaster unvanını almaya hak kazandı ve bu unvanı alan ilk Türk oldu. Halen başkanlığını yaptığı Türkiye Eskrima Kali Federasyonu'nu 2017 yılında kurdu. 2019 yılında Birleşik Dünya Serrada Eskrima Federasyonu'nun başkan yardımcılığı görevine başladı ve 8. derece Grandmaster unvanına terfisi yapıldı. İyi bir maaş ve eşyalı ev, Amerika'da yaşamam istendi. Ama ben gitmek istemedim. Türkiye'de kalmak istedim. Çünkü ben bir Türk'üm ve hizmetimi Türkiye'ye vermek istiyorum. Onun için şu anda da Dünya Federasyonu Başkanlığı'nı yürütüyorum ama Türkiye'den yürütüyorum. Benim amacım çok para kazanmak, çok şey yapmak değil. Benim amacım bu dövüş sanatı Türkiye'de belli bir yere getirmek. Onun için Türkiye'de bunun federasyonunu kurduk. Şu anda yaklaşık 40 tane ilde temsilciliğimiz var. Mustafa Günaydın hedefine ulaştı ve bu branşta dünyada söz sahibi oldu. Sırada yeni hedefleri var. Ben istiyorum ki bu aşamadan sonra kendi stilimi oluşturayım. Yani bu bir Türk ismi taşısın. Şu anda onunla ilgili bir çalışmam var. Bir kitap hazırlıyorum. Tekniklerle ilgili bir kitap hazırlıyorum. Kendi özümüze daha uygun. Teknikler biraz daha güncellenmiş. Daha etkili. Daha çok iş bitirici şekilde olacak şekilde bir tekniklerle düzenleme yapıyorum. Malatya'dan dünyaya uzanan bir başarıdan bahsettik. Dileriz ki kendimizi savunmaya gerek duymayacağımız günlerimiz olsun. Spor sadece sağlıklı bir yaşam için yapılsın. Başka bir programda görüşünceye dek esen kalın.